Sabahın erken saatlerinde yollara düştüm ve King's Cross istasyonuna geldim. Çünkü bugün seni Büyük Britanya'nın tarih dolu hazinesine götüreceğim. İngiltere'nin kuzeyinde yer alan bu büyüleyici şehir zengin bir geçmişe ve göz alıcı turistik yerlere sahip. Bu video boyunca York'un tarihi derinliklerine dalacak, popüler turistik yerleri keşfedecek ve neden buranın gezi rotanda olması gerektiğini anlayacaksın. Bu arada benimle yeni tanışıyorsan ben Bahar ve bu kanalda seyahat, kültür ve hayata dair şeyleri Londra'dan bildiriyorum. King's Cross istasyonundan York'a LNER treniyle yaklaşık 2,5 saatte gidiliyor. Hem King's Cross hem de York istasyonlarında LNER trenlerinin 1. sınıf yolcular için lounge denilen özel bekleme alanları da var. Bunu niye söylüyorum? Çünkü daha önceki Oxford videomda da bahsettiğim Seatfrog uygulamasıyla standart biletimi 1. sınıfa yükselttim. Çünkü 2,5 saatlik yolculuğu daha konforlu bir şekilde geçirmek istedim. Burada sadece yiyecek içecek ikramlarından bahsetmiyorum ama koltukların rahatlığı ve vagonun sessiz ve sakin oluşu gerçekten yorulmadan seyahat etmek için çok önemli. Uygulamadan açık arttırmaya katıldım ve biletimi £10 karşılığında 1. sınıf yaptım. Böylece istasyondaki lounge'lara da girme hakkı elde ettim. Bu uygulamayı nasıl kullanabileceğini açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde anlatacağım. Trenden inince City Walls denilen şehir surlarını görmekle turumuza başlıyorum. York, İngiltere'nin en etkileyici ve en iyi korunmuş şehir surlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu surların tarihi ise oldukça derinlere dayanıyor. İlk olarak Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmeye başlanmış ve zamanla birçok kez genişletilip onarılmış. Bu nedenle bu surların üzerinde yürürken tarihi önemini de bilmeni isterim. Şehir surları tarih boyunca şehri saldırılardan koruma amacıyla kullanılmış ve en ünlü savunma olaylarından biri 1644'te İngiliz İç Savaşı sırasında yaşanan York kuşatması olmuş. Surlar yaklaşık olarak 5 kilometrelik bir uzunluğa sahip ve şehrin ana turistik bölgelerini çevreliyor. Koruma altına alınarak 1. derece olarak listelenen bu tarihi surların tepesine çıktığında şehrin farklı bölgelerini ve tarihi yapılarını kuş bakışı gözlemleme fırsatı buluyorsun. Özellikle York Minster Katedrali'ni, Uys Nehri'ni ve şehir merkezini mükemmel bir şekilde görebilirsin. York şehri tarihi ve görsel açıdan etkileyici manzaralara sahip olduğu için birçok ünlü yazar ve sanatçı tarafından ilham kaynağı olmuş. İngiliz ressamlardan Turner'ın York manzaraları, David Hockney'in Bigger Trees Near Water tablosu, Charles Dickens'ın ünlü romanı Nicholas Nicklby'in York şehrindeki birçok sahneye ev sahipliği yapması, Charlotte Bronte'nin klasik romanı Jane Eyre'de baş karakterin York yakınlarında bir malikaneye hizmetçi atanması aklıma gelenler. Burası birçok yazarın ve sanatçının ilgisini çekmeyi başarmış ve eserlerinde yer bulmuş bir şehir. Şehri farklı bir perspektiften görmek için bir kanal turu yapacağız şimdi. Bu turlar şehirdeki gizli güzellikleri keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Turu satın alabileceğin site açıklamalara ekleyeceğim. Gelmişken mutlaka listende olmalı. York şehrinin kalbinden geçen Uys Nehri, İngiltere'nin kuzeyinde bulunan ünlü bir nehir. Bu nehir hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleriyle ünlü. Tur başladığında seni muhteşem manzaralar karşılıyor. Nehir kıyısında ilerlerken yeşil vadiler, eski çiftlik evleri ve doğal yaşamın içinde bulunan kuş cıvıltılarına tanık oluyorsun. Uys Nehri sadece doğal güzellikler sunmuyor. Aynı zamanda zengin bir tarihi mirasa da sahip. Tur sırasında bunları görme fırsatın olacak. Bu bölgenin zengin geçmişini öğrenmek ve tarihle iç içe olmak için harika bir yol. Nehir turu boyunca yerel rehberler Uys Nehri hakkında ilginç bilgiler de paylaşıyor. Bu tur aileler, çiftler ve benim gibi tek başına seyahat edenler için de çok uygun. Havanın yağmurlu olmasına hiç üzülmedim.
Çünkü şehrin mimarisine ve renklerine çok yakışıyor. Bu hafif kasvetli görüntüyü seviyorum. York'un sembolü olan bu muhteşem katedral gotik mimarisiyle dikkat çekici. İçeriye girip kilisenin tarihine ve güzelliklerine yakından bakalım. Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu olan İngiltere'nin göz alıcı şehirlerinden biri olan York, sadece pitoresk sokakları, tarihi atmosferi ve etkileyici yapısıyla değil, aynı zamanda gotik mimarinin en büyük örneklerinden biri olan York Minster Katedrali ile de ünlü. İnşası yaklaşık 250 yıl sürmüş ve 1472 yılında tamamlanmış. Ancak bu muhteşem katedralin kökleri daha önceki yapıların yerine inşa edilmesine dayanıyor. York'un Roma dönemine kadar uzanan tarihi, York Minster'ın da tarihi derinliğini yansıtıyor. Bu muazzam yapının dikkat çeken özellikleri arasında yüksek kemerler, ince vitraylar, süslü sütunlar ve detaylı oymalar yer alıyor. Katedralin içi etkileyici bir tavan yüksekliği ve birçok dini ve sanatsal eserle süslenmiş. York Minster, İngiltere'nin önemli tarihi anıtlarından biri olarak kabul ediliyor ve 1984 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak listelenmiş. Buranın meşhur kafelerinden birinde biraz da enerji depolayacağız, sonra turumuza devam ederiz. Buranın Google puanı çok yüksek ve herkes blogunda tavsiye etmiş. O yüzden denemek istedim. Harika tatlılar vardı ama aç olduğum için ben vejetaryen kahvaltı tabağı aldım. Kocaman bir tabak geldi bu arada. Sadece yarısını yiyebildim ama çok lezzetliydi. York Müze Bahçeleri şehrin kalbindeki yeşil bir alan. 10. yüzyılda bir manastır bahçesi olarak başladığına inanılan bu alan, şimdi şehir sakinlerine ve ziyaretçilere huzurlu bir kaçış sunuyor. Ayrıca giriş ücretsiz. York Museum Gardens, eski York Şatosu'nun kalıntıları üzerine kurulmuş ve bu nedenle tarihi bir zeminde yer alıyor. 1830'larda kamusal kullanım için açılmış olup ücretsiz ziyaret edilebilen bir yer. Bahçesindeki geniş çim alanları, çiçek bahçeleri ve göletleriyle göz kamaştırıcı olsa da onu özel yapan bir yapıdan bahsedeceğim. 11. yüzyılın sonlarına doğru Normandiya döneminde inşa edilmeye başlanmış ve 12. yüzyılda tamamlanmış olan Aziz Meryem Manastırı. Manastırın mimarisi gotik tarzının etkileyici örneklerinden. Burası tarihi bir kilise. Manastır zamanla birçok farklı dini ve toplumsal rol üstlenmiş. Orta Çağ boyunca York'un manastır topluluğunun merkezi olarak hizmet vermiş. Bugün Aziz Meryem Manastırı'nın kalıntıları ve bu muhteşem yapının bazı bölümleri hala ayakta duruyor. Bu dar tarihi sokak, orijinal Tudor dönemi binaları ve çeşitli dükkanlarıyla ünlü. Alışveriş yapabilir ve sokak manzarasının tadını çıkarabilirsin. Bu sokak, Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling'in York'u ziyaret ettiği sırada ilham aldığı yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Dükkanların sıra dışı mimarisi ve dar yolları seride sihir malzemelerinin satıldığı Diagon yolunun betimlemelerine benzetiliyor. Sen ne düşünüyorsun? Shambles, York şehrinin merkezinde yer alan ve 14. yüzyıldan kalma tarihi bir sokak. Bu sokak İngiltere'nin en iyi korunmuş tarihi sokaklarından biri olarak kabul ediliyor ve yine şehrin genelinde olduğu gibi İngiliz gotik mimarisini yansıtıyor. Shambles, dar yapısı, eğri yolları ve dikkat çekici ahşap çerçeveli binalarıyla ünlü. Shambles kelimesi, kasapların etlerini satmak için kullandıkları tezgahları veya rafları ifade eden bir anlama sahip. Yani burası geçmişte kasapların etlerini satmak için kullandığı bir sokak olarak bu ismi almış. Bugün bile bu geçmiş izleri sokakta görülebiliyor. Yüksek pencereler ve dükkanların altındaki çıkıntılar dönemin ticaret geleneğini yansıtıyor.
Shambles, dünyanın en kısa caddelerinden birine de ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bu sıra dışı yerin ismi ise kendinden uzun. Wipma Wopma Gate, söylemesi de çok eğlenceli. İsminin tam olarak anlamı bilinmese de ne sokak ama anlamına gelen bir kelimeden türetildiği ve çocuklar arasında bir oyun adı olduğu söylentiler arasında. Kediler York'un tarihinde önemli bir rol oynamış. Her zaman ayaklarının üstüne düşmeleri ve 9 canlı olduklarına dair efsaneler sebebiyle tarih boyunca hep şansla ilişkilendirilmiş. York'taki binalara yerleştirilen bazı kedi heykellerinin Orta Çağ'dan kalma olduğu düşünülüyor. Bu kedi heykellerinin veba ve hastalık taşıyabilen fareleri uzak tutmak amacıyla binalara yerleştirildiğine inanılıyor. İngiliz mirası tarafından korunan Clifford Kulesi de York'un simgelerinden biri. Burası William the Conqueror tarafından 11. yüzyılda inşa edilen York Kalesi'nin geriye kalan tek bölümü. Tarih boyunca kraliyet darphanesi, askeri tahkimat alanı ve hapishane gibi çeşitli amaçlarla kullanılmış. Tepesine çıkarak York manzarasını izlemek isteyebilirsin. Eğer İngiltere'nin tarihini ve kültürünü keşfetmek istiyorsan York kesinlikle listenin en üstünde olmalı. Konaklamadan günübirlik bir seyahat gerçekleştirebilirsin. Burayı ziyaret etmek istersen açıklamalar kısmındaki turlara mutlaka göz at. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda yine Londra'da görüşmek üzere. Cheers!